Arkadaşlar merhaba. Bugün enteresan bir video ile karşınızda olacağım. Stüdyomdaki setup'ı değiştirdim. Ne yaptım? Eski bir iMac'im vardı 2017 model. Fakat iyi konfigüre edilmiş bir bilgisayardı ve uzun zamandır işlerimi görüyordu aslında. Fakat Intel tabanlı oluşu ve yeni pluginlerin birçoğunun silikon tabanlı işlemcilere göre optimize edilmesinden dolayı artık bir güncelleme zamanı gelmişti. Ben bu iMac'i sattım ve şu anda piyasayı kasıp kavuran aslında Mac Mini M4 işlemcili bir bilgisayar aldım. Öncelikle videoyu ileri sarmayın. Son söyleyeceğimi ilk söyleyeceğim. Bu bilgisayarı alın arkadaşlar. Özellikle müzik prodüksiyonu yapıyorsanız enfes bir performans sağlıyor size ve fiyatına göre kendisinden beklenmeyecek şekilde iyi çalışıyor. Yani bu fiyat kalibresinde başka bir bilgisayarla bu performansı alır mısınız? Çok emin değilim. Benim buradaki temel motivasyonum aslında hem stüdyomu güncellemek, hem yeni pluginlere, yeni yazılımlara adapte olabilmek, hem de stüdyomun ekipman ömrünü biraz uzatabilmek adına yaptığım bir hamleydi. Biliyorsunuz Universal Audio Apollo Quad kullanıyorum. Bu kart çok eski bir kart fakat çok iyi çalışan bir kart. Hala vazgeçemiyorum. Ve bu kart ilk geldiği zaman Firewire portlarla çalışıyordu. Sonrasında bir takım adaptörlerle işte çeviricilerle falan onu biz Thunderbolt'a adapte edebildik. En sonunda Thunderbolt opsiyon kartını aldım ve bu M4 ile de çalışabilir hale geldi. Şimdi üzerinde 5 tane port var. Girişler modern Type-C, Thunderbolt girişleri var üzerinde. Ayrıca bir Ethernet girişi koymuşlar. Tek hoşuma gitmeyen yanı power butonunun altta olması. Yani zaten birçok video izlemişsinizdir bununla ilgili. O yüzden tek handikap o diyebilirim. Yani kutuya sığdırmak için falan demişler ama yemezler yani. Muhtemelen bir sonraki versiyonda gördünüz mü? Bak biz power butonunu aletin bu sefer üstüne koyduk deyip size onu satmaya çalışacak Apple. Çünkü marketing konusunda dünyanın en iyi firmalarından biri biliyorsunuz. Ben yoğun olarak Logic, Studio One ve bazı durumlarda da Adobe Premiere'de bazı testler yaptım. İlk bir aylık deneyimimde şunu söyleyebilirim. Logic inanılmaz stabil çalışıyor. Yani ilk kurulumda bir takım latency mi var acaba ya da ben mi tam adapte olamadım falan derken aslında o round trip'i yani buffer size dediğimiz o buffer süresini epeyce kullanışlı hale getirmiş bu bilgisayar. Yani çok düşük buffer size'larda mix yapabiliyorsunuz. Yüksek buffer size'lara çıktığınız zaman da o kadar rahatsız edici bir latency duymuyorsunuz. Bendeki en baz modeli arkadaşlar. Yani Apple'ın sitesine girdiğinizde en düşüğü seçtiğinizde Mac Mini M4 yazdığınızda en düşük paketi seçtiğinizde benimki çıkıyor. İşte 256 GB hard disk var, 16 GB RAM var. Bir de M4 işlemci var üzerinde. Zaten benim yaptığım iş hacmine göre fazlasıyla yetecek bir bilgisayar ve yeni pluginlerde dediğim gibi canavar gibi çalışıyor. Hard disk kapasitesi biraz az gibi tınlamış olabilir size. Orada da aradaki fiyat farkını Apple'a vermemek için çünkü 9-10 bin lira gibi bir fiyat farkı oluyordu. Ben 4 bin liralar civarına SanDisk'in Extreme Pro versiyonu olan SSD'yi aldım. Bu SSD çok hızlı çalışıyor, sağa sola götürebiliyorum. Diğer bilgisayarlarımda projelerime devam edebiliyorum gibi avantajlar da sağladı bana. Yani aradaki o farkı vermemek adına aslında bir harici SSD ile de projeleriniz orada çalışabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim, kontakt arşivimin bir kısmıyla şu anda yürüttüğüm projelerin hepsi şu an o SanDisk SSD'den yürüyor. Hani hiçbir şekilde okuma hatası, okuma hızı yavaşlaması, takılma vesaire gibi şeyler yaşamadım. Şimdi bu bir ürün inceleme videosu olmayacak arkadaşlar. Ben kendi kişisel tecrübelerimi anlatmaya çalışıyorum. Yaklaşık bir aydır Mac Mini'ye geçtim. Şöyle bir avantajım vardı benim arkadaşlar. iMac'ten kalan klavyem ve mouse'um vardı. Bunlar zaten M4 ile de çalışabiliyor şu anda. Ben sattığım arkadaşa zaten başta söylemiştim yani klavye ile mouse bende kalacak diye. Çünkü bunlar da ciddi paralar yani hem çok şık, çok alıştım. Bir daha alır mıyım? Almam. iMac'in içinde geldiği için bunlarla devam ediyorum. Çok daha konforlu mouse'lar falan var tabii ki. Bunları biliyoruz. Onun dışında iMac'i sattığım para ile ki üzerine biraz daha bir şeyler kaldı. Şöyle bir şey yaptım. Bir ekonomi yapmaya çalıştım. LG'nin 34 inç ultrawide ekranını aldım ve bu ekranı masaya sabitleyecek. Şöyle ileri geri hareket edebilecek. Aşağı yukarı da hareket ediyor. Bir masa standı aldım monitörüme. Yine dediğim gibi SanDisk hard diski de
iMac'i sattım, parayla aldım. Üzerine de biraz para kaldı. Bir takım yazılımların lisans hallerini harcadım o paraları. Yani ben genel itibariyle stüdyoma doğru düzgün bir yatırım yaptığımı hissediyorum ve tahmin ediyorum ki 5 ila 8 yıl civarı bir süreyi kurtar. Tabii ki teknoloji çok hızlı ilerliyor ve e, 2 sene sonra bambaşka bir şey karşımıza çıkıp ya bu M4'leri de artık değiştirmenin zamanı geldi diyebiliriz ama ya bundan önce 5 ila 8 yıl, belki 10 yıl bir Apple bilgisayarının müzik stüdyosundaki kullanım ömrüydü. Bu belki biraz daha azalabilir yeni teknolojilerle birlikte. Universal Audio kullanıyorum dediğim gibi ve yeni ses kartlarının, daha doğrusu ses kartlarının güncellenen driverlarını kurduğunuz zaman birçoğu, hatta tamamına yakını silikon bazlı işlemcilerle çalışabiliyor. Pluginler de çalışabiliyor biliyorsunuz. Ve ne kadar kaçmaya çalışsak da bir süre sonra bu güncellemeyi yapmak zorunda kalacağız. Çünkü DAW üreticileri, plugin üreticileri ya da VST Instrument üretici firmalar artık silikon bazlı işlemcilerle çalışabilecek versiyonlar üretmeye başladı. Ya da sadece silikon bazlı işlemcilerin size sağlayabileceği performansla çalışacak pluginler, yazılımlar üretmeye başladı. Yani sektör sizi buna mecbur ediyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim. iMac'in 4K Retina display, yani ekranı bundan çok daha iyiydi tabii ki. 2017 iMac'in ekranı bundan çok daha iyiydi. Ben görsel bir iş yapmadığım için sadece stüdyomda kullanabileceğim güzel, geniş ve aranjmanın ve miksajın tamamını rahatlıkla görebileceğim bir ekran boyutuna ihtiyaç duyduğum için böyle bir ekran aldım. Ama siz herhangi bir ekrana bağlayabilirsiniz. Hatta eski iMac'inizi bu yeni Mac Mini M4'e ekran olarak da gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o bilgisayarı artık sadece bir ekran olarak da kullanabilirsiniz. Hatta bir arkadaşım şöyle bir şey yaptı. iMac'i ekran olarak gösterdi Mac Mini'ye. iMac'in üzerindeki 512 GB mı ne bir hard disk vardı. Onu da bir depolama aygıtı olarak kullandı. Yani hem ekran hem depolama aygıtı haline dönmüş oldu iMac. Kısaca şunu söyleyebilirim arkadaşlar. En baz modelini alıp yanına hızlı çalışan, güvenebileceğiniz stabil bir SSD hard disk aldığınız zaman tadından yenmeyen bir sisteme sahip oluyorsunuz. Ha tabii ki daha yüksek konfigürasyonlardaki M'leri alabilirsiniz. Yani Mac Mini'leri alabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok ama ben biraz daha kompakt, biraz daha fiyat performans olarak kendimi daha ne kadar yukarı çıkartabilirimin peşine düştüm. Ben bu cihazı 24.500 liraya aldım. Öğretim görevlisi olduğum için öğretim görevlisi kartımı Apple'ın sistemine tanımladıktan sonra bana eğitimci fiyatından sattı bu aleti. Normalde 29.000 lira civarı gibi bir fiyatı var ama ben 24.500 liraya aldım. O fiyat bandında alınabilecek en iyi cihaz bence bu. Hatta bazen çantama atıp başka bir yerde projelerime devam edebilirim. Ha bunu yapar mıyım? Kendim kişisel olarak söylemem gerekirse yapmaya ihtiyaç duyuyorum. Çünkü bir de M1 MacBook'um var. Onda daha seyyar gitmem gereken, dolaşmam gereken işlerde onu kullanıyorum ki yine MacBook Air'ımı da en baz modelini almıştım ve yine gerçekten geçer akçede projelerimi yürütebiliyorum. Yani bu performansı yorabilecek kalibrede işler çok az karşımıza çıkar arkadaşlar. Şu an gündemdeki güncel soundlarla, güncel kanal sayılarıyla işler yapıyorsanız, biraz daha piyasa standardı işler yapıyorsanız bu cihazlar gayet yeterli olacaktır size. Umarım bir müzik prodüktörü olarak aklınızda acaba M4 alsam mı, Mac Mini nasıldır gibi sorulara biraz olsun cevap vermişimdir. Bir müzik prodüktöründen görüş almak istemiş olabilirsiniz. Ben bu videoyu bu yüzden çektim. Yine söylüyorum, bu bilgisayar alınır. Yanındaki işte ekranı, klavyesi, mouse'u eğer elinizde varsa kullanın, yoksa onları harici almanız gerekiyor. Ama yine bu kalibredeki bir bilgisayarı bu fiyata bulamayacaksınız. Bence yol yakınken fiyatlar daha da uçmadan alın. Bir müzik prodüktörü olarak bu cihaz kullanılabilir mi? Yormadan, beni çıldırtmadan işlerimi yaptırır mı? Evet, yaptırır. Gördüğünüz gibi koskoca stüdyoya aldım koydum. Bir aydır da gık demeden alet çalışıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.